Merhabalar, ben Damla Akduman. Gorgeous Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda beraberce ne mi örüyoruz? Bu bluzda İç piyasaya henüz girmiş olan bir markanın %60 koton, %40 viskon iplerini deneyimleme fırsatı buluyorum. Aynı zamanda da sizlerle fikrimi paylaşacağım. İplerimi Etohafiyem'den temin ettim. Sizler de Etohafiyem'den güvenle temin edebilirsiniz. Performans markasının Cotton Dazzle'ları tam da dediğim gibi yazın ruhuna, tabiatına uygun bir ip. Israrla altını çiziyorum. %60 koton, %40 viskon. Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bahar ve yaz aylarında bir ip grubu. Renklerini söylemem gerekirse 199 ve 2020. Bu iki rengi bir arada kullanarak bir bluz örmeye karar verdim. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Bu ipi 3 milim tığ ile örüyorum. 36'dan 38'e kadar göğüs bölgesi çok geniş olmayan 40 beden hanımefendilere de uygun olacaktır. Şimdi birazdan modeli kurmaya ve sayılarına beraberce geçeceğiz. Ama geçmeden önce sizlerden değerli desteklerinizi rica ediyorum. Biliyorsunuz kanalımın devamlılığı ve benim motivasyonum açısından sizin desteğiniz çok kıymetli. Bu destek nasıl oluyor derseniz videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız, hala abone değilseniz ki abone olmak ücretsizdir. Videonun altından abone ol tuşuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Hemen onun yanında katıl ve yorumun yanında bulunan hype tuşlarıyla da beni destekleyebilirsiniz. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bluzumu zincir üstüne kuruyorum. Zincir mantığım hep 6+1 olarak devam edecek. Yani 6 ve 6'nın katları şeklinde zincir çekmem gerekiyor. Modelimi kurabilmem için. Ben 108 zincir çekeceğim. 108 zincirde kurduğum model, hemen şöyle göstermek isterim ki 50 santim. 50 santim de aslında 40 bedene kadar ideal bir ölçüdür. Eğer göğüs bölgesi çok geniş değilse altını çiziyorum. 40 bedene kadar bu şekilde örebilirsiniz. 40 beden üstü hanımefendilerde mesela benim 108 dediğimi, burada 108 olarak belirttiğim kısmı +6 olarak düşünecekler. 114+1. Yani 115 zincirle ya da daha büyükse eğer bedeniniz hep 6 zincir mantığıyla büyütüp +6, 120+1, 121 zincirle başlayacak. Mantık hep böyle ilerleyecek. 6 ve katları. Şimdi o zaman ben 108 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. Hemen ipimi de açayım. Oldukça keyifli bir ip örmesi. İpten kayıyor. Hiçbir şekilde katlara ayrılıp takılmıyor. Ben çok sevdim. Biliyorsunuz asla sevmediğim bir şeyi çok fazlasıyla deneyimliyorum. Sevmediklerimi asla ya paylaşmıyorum ya da tavsiye etmiyorum. Şimdi bir kere şu şekilde kilitledikten sonra aynen şöyle bakınız. 1, 2, 3, 4. Bakın ne sıkıyorum ne de çok gevşek bırakıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 108+1, 109 tane zincirimi çekip geleceğim. Bu arada sırada bu model şu kadar sırada bir tekrarlıyor. Her model tekrarladığında renk değiştirdim. Rengi 9 kere değiştirdim. Bakın tabi bu hemen boyun kısmına geldiğimde ufak bir de işlem yaptım. 9 sırada da boyunun da kaç santim olduğunu söyleyeyim. Siz daha crop, kısa ya da daha uzun tunik şeklinde de örebilirsiniz. Benim bluzum şimdi omuzdan ölçtüğümde 50 santim.
Yani neredeyse 50'ye 50 gibi örmüşüm. 49-50 diye düşünebiliriz. Zincirlerimi çekip geliyorum. 109 tane zinciri çektikten sonra bakın burada zincirle yükselen dostlar 1 2 3 zincir çekerek yani bunun üstüne 3 tane zincir çekerek şuradaki yanındaki trabzana gelip batabilirler. Ben zincir çekmeksizin yapıyorum. Şöyle ki bakın bulunduğum zincirin içinde yükseliyorum. Yükseldiğim zinciri tığımın üstüne alıyorum ve bulunduğum zincirin içine batıp bir tane ilmeğimi çıkarttıktan sonra önce ilmeğimin içinden, sonra doladığım ilmeğin arka tarafından, sonra da 2 tane ilmeğimi örüp yalancı trabzanla yükseliyorum. Ve artık her zincirin içine, pardon tam yanlış yere girmişim. Her zincirin içine bir tane ikili trabzanımı örerek ilerleyeceğim. Ne yapıyoruz? Her zincirin içine her zincirin içine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın şöyle göstereyim dibindekini. Pardon, şöyle ön tarafından göstereyim. Her zincirimizin içine toplamda 109 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Tamamladığımızda, sonuna geldiğimizde. Zincirin sonuna doğru yaklaştım. Birlikte tamamlayalım istedim. Her bir ördüğüm zincirin içine ikili trabzan örerek ilerledim. Bu da benim son zincirim. Yani 109. ikili trabzanımı örmüş oldum. İkinci sıraya dönerken ise şu şekilde bir zincir çekiyorum. Hemen göstereyim nereye yaptığımızı da. Bu sırayı kuruyoruz. Bir zincir çektim, döndürdüm. Hemen bulunduğum trabzanın tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. 2 tane trabzan atlayıp onların yanındakine bir ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzan ördüğüm boşluğun, yani aynı trabzanın tepesine, her iki trabzanı da aynı trabzanın tepesine örüyorum. Şu şekilde. Yine 2 zincir çekiyorum. Yine 2 tane trabzanı atlayıp onun yanındakinin tepesine batıp bir sık iğne örüyorum. 2 zincir, tığımın üstüne ip alıyorum. 2 trabzanı atlayıp yanlarındakinin tepesine bir ikili trabzan, 2 zincir, aynı trabzan tepesine bir ikili trabzan daha, 2 zincir, 2 trabzan atla, üçüncünün içine bir sık iğne. İkili trabzanlar ve sık iğne mantığıyla devam ediyoruz. 2 zincir, 2 trabzan atla, üçüncünün tepesine bir ikili trabzan, 2 zincir, aynı trabzanın tepesine bir ikili trabzan daha, 2 zincir, 2 trabzan atla, yanındakinin tepesine bir sık iğne. Aynı mantıkla kenarın sonuna kadar devam edelim. Bir üst sıraya birlikte çıkalım. Bu sıranın da sonuna yaklaştım. Şimdi geldim sırada yine 2 tane ikili trabzanı, arada 2 zincirle aynı trabzanın üstünü örmek var. Yaptıktan sonra 2 zincirimi çekiyorum. Bakın 2 trabzanı atlayıp son trabzanımın içine bir sık iğne örüyorum. Şimdi tekrardan öbür tarafını çevirip tam olarak bu 3. sırayı öreceğiz. Bunun için sık iğneden yükseldiğim yerlerde trabzanlarımı biraz daha uzun çekmem gerekiyor. Bunun için de şöyle yine yalancı, siz burada mesela 4 aradaki zincirle birlikte 5 zincir çekip dönmelisiniz. Benim gibi yalancı trabzan kullanmayanlar, benim tekniğimi kullananlar ise tığın üstüne ipini aldıktan sonra burada sık iğnenin, yani
şurada biliyorsunuz bir sık iğne örmüştük. Onun içine batacağız. Bakın şimdi aldım, döndüm. Onun içine batıyorum. İlmeğimi pardon, içine batamadım. Tam içine batmam gerekiyor. İlmeğimi çıkarttım. Bakın önce bu çıkartmış olduğum ilmeği örüyorum bir kere, uzun örmek istediğim için. Sonrasında yeniden aynı ilmeğin içinden çıkartıp bu defa şu tığımdakinin ardından geçiriyorum ve biraz daha uzun bir trabzan örüyorum. Şuradaki sık iğnenin kenarlarda kasma yapmasını engellemek adına bir zincir çekiyorum ve burada 2 zincirle oluşturduğum aynı yere battığım trabzanların içine geldiğimde, şimdi bir kere ördüm, çıktım. Yeniden bir kere örüp çıkıp üç ilmeği bir örüyorum. İkili bir badem örüyorum. Arada 2 zincir var. Yine aynı boşluğun içindeyim. 1 2, yine bir ikili badem, 3 adet ikili badem yapacağım arada 2 zincirle. Aynı boşluğun içinde üçüncüyü de yapıyorum. Şimdi diğer bu boşluğa geçerken bir zincir çektim. Bu boşluğun içine geldim. İlk bademim, arada 2 zincir, ikinci bademim, arada yine 2 zincir, aynı boşluğun içine üçüncü bademim. Bir zincir çektim. 1 2, geldim sıradaki yine bu boşluğa. Arada hep 2 zincir, 2 tane ikili trabzandan oluşan bir ikili badem örüyorum. 1 2, battım boşluğun içine. 1 çıktım. İkinciyi ördüm. Yine bir çıkıp üçünü bir topladım. Bakın. Bu sırada hep böyle ilerliyorum. Bir zincir. Tekrar bakın buraya geldim. 3 tane öreceğim. 1 çıktım, tığda tuttum. Yine ikinciyi çıktım, üçünü bir ördüm. Zincir sayım arada hiç değişmiyor. Bademlerin arası 2 zincir. Diğer badem grubuna geçerken bir zincir çekip buraya öyle geliyorum. Sonuna kadar devam edelim. Aradaki bir zinciri çekip buradaki son boşluğa geliyorum ve ikili bademlerimi ikili gruplar halinde arada 2 zincirle örüp bu sıramızı da tamamlayacağız. Arada 2 zincir. Buradan geçişte bir. Şimdi oradaki sık iğnenin üstüne hani uzun bir trabzan örmüştük. Burada da bu sık iğnenin üstüne batıp bir kere doladım ama 3 kere de çıkacağım. 1 2 ve 3. Şu sık iğne arasını kastırmamak için ve normal trabzanlarımla örmeye başlıyorum artık. Şöyle döndürdüm ve hemen kendi dibine batıp bir yalancı trabzanımı ördüm. Sonrasında ise bir zincir çekiyorum. Şu boşluğun ikisinin arasına batıp bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu ikisinin arasına batıp bir ikili trabzan. Bir zincir. Bu defa grupların şu arasına batıyorum. Bir zincir. Boşluklara bat, ikili trabzan. Bu sıramızı da tamamlayıp bir üste çıktığımızda şöyle şurada da göstereyim hemen size. Pardon, tersten değil, şöyle. Şu kısımdayız. Bir üste çıktığımızda da trabzanları öreceğiz. Şöyle açık renkte de belki net gözükür. Bu sırayı da beraber bitirelim. Hep arada bir zincirle ikili trabzanlarımızı boşluklara örmeye devam ederek geldik sona.
Şimdi en son bunu ördükten sonra bir zincir çekip buradaki örmüş olduğum trabzanımın tepesine bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Bu benim yükseldiğim yalancı trabzanlarımın yerine siz hep 3 zincir çekebilirsiniz. Eğer uzun çekmişsem bacakları 4 zincir çekmenizi öneririm. Şimdi artık hem bir tane trabzanın üstüne hem de boşlukların içine bir adet ikili trabzan örerek bu sırayı tamamlayacağız. Bu renkle de aslında işlemimiz bitmiş olacak. Yeni rengimize üste geçeceğim. Yeni rengi de hemen nasıl başlıyorum göstereceğim size. Model bu kadar sırada bir kendini tekrarlıyor olacak. Ne yapıyorum? Bir boşluğa, bir de trabzanın üstüne. Bu şekilde ilerleyelim. Trabzanlı sıramızın da sonuna geldik. Hem bu renkle işimiz bitti hem de artık modeli diğer renkle bunun üzerine kuracağız. Aynı renkle devam etmek isteyen dostlar, eğer modelin önü ve tersi, ben mesela şu kısım hep önde kalsın istedim. Bunun için de şimdi bu normalde bunu döndürüp arkasından örmemiz gerekiyor ya. Hem yeni renge buradan başlayacağım hem de düzüyle devam edeceğim. Aynı renkle örseydim de muhtemelen bunun bir yolunu bulurdum. Yani şu kısımlar önde kalsın diye bir yolunu bulurdum. Ya başa ipi kopartır gelir buradan başlardım ya da bir sıra farklı bir modelle şu modeli öne getirecek şekilde kurmaya devam ederdim. Ama renk değişikliği yapacağım için hemen burada bu renkle ipimi kesiyorum, bitiriyorum ve yeni renge başlayacağım. Bundan sonrası oldukça kolay. Aynı modeli yeniden kuruyor olacağım. Aynı alttaki gibi trabzanlarla başlıyorum ve bakın hemen ilmeğimi çıkartacağım. Tığımın üstüne ipimi de aldım. Buradaki ilk trabzanın tepesine geliyorum ve şunu da öne alayım. Yeni rengimi çalışmaya başlıyorum. Her bir trabzanın üstüne ikili bir trabzan örerek. Şimdi diğer tamamlamış olduğum bir parçası, iki parçanın birini örmüştüm. Onun üstünde göstermek istiyorum hızlıca. Birebir aynısını burada tekrarlıyorum. Kaç sıra örüyorum? 9 sıra. Bakın 2, 4, 6, 8 ve 9. sıram. 9. sıraya geldiğimde şurada bir boyun için boşluk oluşturacağım ama benim kazağımı ben özellikle derin açık yani düşük yaka kullanmak istiyorum. Onun için bu kısmını biraz daha geniş açık bıraktım. Sizler dilediğiniz gibi boynunuzda kapalılığına ne kadar durmasını istiyorsanız o kadar burayı kapatabilirsiniz. Şimdi 9. sıranın son trabzan 9. model kısmının son sırasında buluşalım ve birbirine örmeden, yani buraya kadar gelelim, burayı örmeyelim. Zira burayı örerken yani ilk parçasını böyle örüp bitireceğiz. İkinci parçasını örerken de diğer parçaya birleşmeye başlayacağız. 9. modeli tekrarladığım bu yanık portakal sıramda geldim. Şimdi burada yapacağım işlemi göstermek istiyorum. Eğer bu sizin ilk örmüş olduğunuz parça ise burada benim ilk ördüğümdeki parçamdaki gibi son sırasını da örüp tamamlayıp bırakacaksınız. İkinci parçayı ise kafesli sırayı örüp son yukarıdaki sıraya geçip artık bu trabzan sırasını öreceğimiz zaman bırakacaksınız. Çünkü burada artık o trabzanlı sırayı örerken diğer parçayla da birleşmeye başlıyor olacağız. Bunun için de ne yapıyorum hemen? Bunu tamamlıyorum. Nasıl tamamlıyorum? Benim sayılarıma göre, ki bu eğer siz biraz daha büyük taşıdınız, ördünüzse şayet buradaki daha geniş veya daha dar örebilirsiniz. Ya da ben yakayı çok oyuk çalışıyorum fark ettinizse, çünkü böyle omuzdan düşer gibi de kullanmak istiyorum. Sizler yakayı daha kapalı çalışıp burayı daha geniş çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin
kullanım zevkinizle ya da çalıştığınız beden ölçüleriyle de ilgili. Burası beden ölçülerinde de büyür. Kapalı çalışan, önü daha kapalı çalışmak isteyenlerde de büyür. Benim sayılarımla çalışanlar ise 17 trabzan ördüm. 6 yarım trabzan ördüm. Sonra buradaki diğer 17 trabzanlık ve 6 yarım trabzanlık alanı ayırdıktan sonra o kısma kadar sık iğne ile ilerledim. Yani şu iki boşluk arası boyun kısmının altına gelen yeri, yani yakayı sık iğnelerle geçtim. Şimdi burada artık birleştirme yapacağım yerde olduğumu söylemiştim. Yani trabzanlarımı örerken bununla da birleştireceğim. Bunun için de sırt sırta arka yüzlerini birbirine vereceğim. Bu parçanın ön yüzü şu anda önümde duruyor. Hemen arkasını çeviriyorum. Birleşme yapmaya nasıl başlıyorum onu göstermek isterim. Şimdi burada 17 tane ikili trabzanımı örerken diğer parçadaki 17 ikili trabzanla da birleşiyor olacağım. İlk ben böyle fake trabzanımı biliyorsunuz, onunla yükseliyorum. Sizler dilerseniz zincirle de yükselebilirsiniz. Hemen şöyle döndürüp tığımın üstüne bulunduğum trabzanın dibine batıyorum ve bir ikili trabzan örüyorum. Ardından dolandırdım. İkili trabzanımın ilkini ördüm. Burada ilk örmüş olduğum ikili trabzanın tepesine batıp içinden çıkartıyorum. Ve hemen tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki boşluğa batıp boşluğa ördüğüm ikili trabzanımı da hemen yine karşısına denk gelen bakın ikili trabzanın içinden geçiriyorum. Burada trabzanın tepesinde sıra. Bunu bütün ikili trabzanlarda uygulayacağım. İkili trabzanlarım bittikten sonra benim birleşme işlemim de bitmiş olacak. Yani yarım trabzanlı kısımda sadece düz örgüye geçeceğim. Şu boşluğa batacağım. Tığdan çıkıyorum. Karşıdaki trabzanın içinden çıkartıyorum. Ve hemen burada da aynı mantıkla 17 tane ikili trabzanımı karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Şimdi burada hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 taneye kadar birleştim. 17.'ye geldiğimde bu benim artık son birleşeceğim trabzanım. Çıktım tığdan, karşısındaki ikili trabzandan çıkarttıktan sonra bundan 6 tane yarım trabzanımı birleştirme yapmaksızın örüyorum. Nasıl örüyorum? Batıyorum. İlmeği çıkartıp hepsini bir örüp buna yarım trabzan ya da çakma sık iğne diyoruz. Bakın 2 3 4 5 ve 6 tane ördükten sonra ise sık iğnelere geçiyorum. Sık iğnelerimi nereye kadar örmeye devam edeceğim? Şöyle onu da göstereyim. Şimdi sık iğnelerim bakın bir boşluğa, bir ikili trabzanın tepesine, bir boşluğa, bir ikili trabzanın tepesine mantığı ile örmeye devam ederken hemen göstermek istiyorum size. Burada ne yapıyorum? Hemen 17 tane ikili trabzan öreceğim yeri sayıyorum. Bir trabzan tepesi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Daha sonra yarım trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonuncu öreceğim yere takıyorum ve buraya kadar sık iğne örerek ilerliyorum. Bir daha göstereyim hemen. Bir tane boşluğa, bir tane
ikili trabzanın tepesine. Bu mantıkla işaretlediğim yere kadar devam ediyorum. İlmek belirleyici ile işaretlediğim yere kadar yaklaştım. Şimdi burada son artık boşluğa sık iğnemi yaptıktan sonra bu kısımdan itibaren ilk olarak 6 tane yarım trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İlk ikili trabzanımı ördükten sonra tığdan çıkıyorum ve karşıda buradaki ilk ikili trabzanı bulup tepesine batıyorum ve ilmeğimi içinden çıkartarak karşılıklı birleştirmeye başlıyorum. Bakın. Şimdi buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıp hemen ikinci ikili trabzanı boşluğa tığdan yine çıkıyorum. Karşıda sıradaki ikili trabzanın içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Böylelikle sonuna kadar birleştirmeye devam edelim. Burada son artık ikili trabzanın tepesi kaldı. Onun içinden ilmeğimi çıkartıp hemen şimdi ikili trabzanımı örüyorum. Ve karşıda da onun karşılığı olan son bu bacağım var. Onun içinden ilmeğimi çıkartıp zincir çekip güzel kilitliyorum ve omuzdaki birleştirme işlemini tamamlamış oldum. Artık yanları birleştirerek kol evini oluşturmakta sıra. Bunun için de ne yapacağım? Kol evindeki istediğim kadar açıklığı, herkes kendi istediği kadar açıklığı tespit edebilir. Ben şimdi üstümde deneyeceğim. Ne kadar açıklık bırakmak istiyorsam yerini işaretleyeceğim. Oradan itibaren aşağı yandan birleştireceğim. Bir tarafı yapıp geleceğim. Diğer tarafı da beraber yapalım. Omuzları tamamladıktan sonra ben bir tarafın yanını birleştirdim. Şimdi benimkisi her model tekrarladığında renk değiştiği için her rengi kendi renginle içten birleştirdim. Kol altına kadar, koluna kadar belirledim. Şöyle kendime 4 önden 4 arkadan baz aldım modeli ve o kadarlık alanı da ben şimdi size hemen kaç santim olduğunu da mezurumu alıp kol evini söyleyeceğim. Şu benim kol evim, bakın şuradan itibaren biraz yazlık bluz olduğu için tabii geniş de bıraktım. 20 santim kol evim. Siz gönlünüze göre bu aralığı belirleyebilirsiniz. Şimdi nasıl birleştirme yapıyorum onu göstereceğim. Dediğim gibi her rengi kendine, tek renk örenler aynı renkle birleştirmeye devam edebilirler. Benim gibi renk değiştirmek durumunda kalmayacaklar. Hemen şu kısım için bir kere ters çevirdim. Bu önemli bir detay. Tersinden birleştiriyorum. Ve ilmek kaydırmayı kullanarak birleştiriyorum. Siz iğneyle de dikebilirsiniz ya da alışkın olduğunuz bir teknikle de birleştirebilirsiniz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra her iki parçanın da dibinden şöyle ilk önce bundan sonra da şöyle diğerinin dibinden batıp bir sık iğne örerek başlıyorum. Daha sonra bakın kaydırmayı nasıl yapıyorum? Şöyle bir kere elimi çok sıkmamam lazım ki yan taraflar kasmasın. İç ilmeklere batmayı, yani bunun içinde ve bu tarafın içinde kalan ilmeklere batmayı tercih ediyorum. Şimdi buradan ve bakın hemen karşısına denk gelen yerin yine iç ilmeğinden batıp ipimi aralarından kaydırarak çekiyorum. Şimdi tekrar üst üste koyup birbirine denk gelen kısımların içinden, iç kısmından batıp aralarından kaydırıyorum. Karşılıklı, bakın şimdi bu bacakla bu bacak karşılıklı
aralarından kaydırdım. Hepsini denk getirmeye çalışıyorum ki eşit ve güzel birleşsin, aynı noktalar karşılıklı. Şimdi bakın, bacakların dibindeyim burada, turuncu kısmında, burada da turuncu kısmında yine bacakların dibinden batıp ilmeğimi kaydırarak çıkartıyorum. Son artık şuradan bir ilmekten, buradan da yine dibinden bir ilmekten batıp kaydırıyorum. Ne yapıyorum? Bunu kilitledikten sonra kesiyorum. Aynı renk olanlar devam edecekler dümdüz. Ben renk değiştireceğim. Kestim. Ben bu ipleri arada da gizliyorum ama şimdi size renk değiştirdiğim kısmı da göstereyim. Ben onları sonra gizlerim. Kol evini oluşturacağım yere kadar aynı mantıkla devam edeceğim. Yine bakın. Şimdi bu defa şuradan iç ilmeğimi aldım. Şu kısma battım. Buradan da aynı şekilde, pardon, şöyle şuradan batmak daha kolayıma geliyor. Bu ve bu. Battım. Ve içinden çıkarttığım ilmekle ilk başlarken bir sık iğne örüyorum. Sonrasında kaydırmaya devam ediyorum. Karşılıklı. Şimdi buradan ve buradan battım. Kaydırdım. Kontrol ederek gidiyorum. Aynı noktada mıyım diye. Buradan ve buradan battım. Bu mantıkla da dediğim gibi kol evine kadar birleşmeye devam edelim. Sonrasında da zaten bluzumuzu neredeyse tamamlamış olacağız. Yine en sevdiğimiz kısım, finale geldik efendim. Tam böyle yazın ruhuna uygun renk olarak da ip olarak da bir bluzum olmuş oldu. Yakasıyla, üstümde duruşuyla benim çok içime sindi. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Toplamda 300 gram ip gitti. Şöyle söyleyeyim, 300 gram gitti. Lakin krem bejden 3 paket açtım. Üçüncüden bu arttı. Bu yanık portakalımdan ise 4 tane açtım. Dördüncüden bu arttı. Toplamda 300 gram civarı diyebilirim. Oldukça da hafif bir bluz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizler de beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi beğendinizse bir kalbinizi rica edeceğim. Beden olarak 36, 42, 40 bedene kadar çok rahat uyar. Beden büyütmeyi zaten başta vermiştim. Umarım kolaylıkla örebilirsiniz. Çünkü çok keyifli bir model. Aslında bu tekniği birçok modele de uygulayabilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın efendim. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.